Selam, TikTok'ta herkesin yapıp içtiği internal shower'ı ben de denemeye başladım. Bu videoda bunu konuşacağız. Evet, videonun girişinde sizlere internal shower'a başladığımı söyledim. Şimdi de bu internal shower ne? Niye bu kadar gündem oldu ve işe yarıyor mu diye konuşalım istiyorum. Ama ben başlayalı daha ikinci günüm, yani bugün ikinci günüm bitiyor. Neden başladığımı da anlatmak istiyorum size. Öncelikle uzun zamandan beri karnımda bir şişlik var ve bundan çok rahatsızım. Böyle beni artık şey yapıyor. Aynada böyle kendime sinir oluyorum. Diyorum ki ben bu kadar kilolu değilim. İşte tartıya çıkıyorum zaten. Hani çok absürt kilo alma görmüyorum kendimde. Diyorum ki niye karnım şiş? Sonra diyorum ki sağlıksız besleniyorum. Sürekli tek tip besleniyorum. Bu da beni artık çok fazla demoralize ettiği için dedim ki ben bağırsaklarımı düzenlemeliyim. Yani bağırsaklarımı iyi bir şekilde değişik besinler sokmalıyım artık vücuduma diye düşündüm. Bu konuda da size şöyle bir şey önereceğim. Hemen ismini yanlış söylememek için şuradan bir teyit etmem gerekiyor. Bir tane Netflix'te belgesel var. Sağlığınızın kontrolü sizde, bağırsaklarınızda saklı sırlar diye. Bu belgesel beni daha fazla buna itti. Çünkü burada bizim bağırsaklarımızdaki mikropların ne kadar çok fazla çeşitlendirirsek, yani mikroplardan oluştuğunu ve ne kadar çok çeşitlendirirsek o kadar çok bağırsaklarımızın düzenli çalıştığını, tek tip beslenirsek vücudumuzun sürekli o şeyleri istediğini, aslında her şeyi yiyebileceğimizi ama bunun dozajlarının ve dengesinin önemli olduğundan bahsediyor. Bu belgeseli de izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben bu belgeseli izledim. Birkaç tane araştırma yaptım ve etkilendim. Şöyle oldu. İlk başta gittim, dedim ki ben tohum da yiyeyim. Bu arada benim Akdeniz diyeti uygulamam gerekiyor ve bunun içerisinde de tohumlar var. Dedim ki birazcık tohumlarla besleneyim. İşte bakliyat alayım. Ete, tavuğa ve balığa daha fazla önem vereyim dedim. Ve gluten içeren şeyleri biraz azaltayım dedim ki bu benim için çok zor. Çünkü ben gluteni her öğünde tüketen, makarnaya bayılan biriyim. Yani mesela makarna düzenli yerim. Çünkü çok beğeniyorum, çok seviyorum. Benim için zor bir şey olacak diye düşündüm ki bence hala net bir şekilde uygulayamıyorum. Çünkü dün akşam makarna yedim. Şimdi burada mesela düzenli chia kullandığımızda araştırmalarıma göre günde 2 yemek kaşığı chia almamız bizim için yararlı bir şeymiş. Ben de bu yüzden ofiste kendime güzel bir kahvaltı hazırladım. Sabah ofise gidiyordum. Yoğurtla chia'yı karıştırıyordum. Onu belli bir süre tutuyordum. Bu hafta yapmadım. Tutuyordum. Sonrasında o şişiyor ve onun üstüne işte bir hafta muz kesip yedim. Bir hafta yaban mersini kesip yedim. Bir hafta ananas kesip yedim. Ve biraz daha bunu güçlendirmek için içine kabak çekirdeği attım. Çünkü kabak çekirdeği de yine günlük belli bir miktarda almamız gereken besinler içerisinde vardı. Ve bunlar bu arada sadece benim kendi araştırmalarıma göre, yanlış bilgi vermek istemiyorum. İşin uzmanı asla değilim. Mesela sabahları ceviz yiyordum. Bunun da cevizin fazlası yağ yapacağı için belli bir tutarda ceviz tüketmeye başlamıştım ve düzenli bir şekilde. Neyse bunları yedim. 3 hafta boyunca bu şekilde beslendim. Şişkinlik konusuna gelecek olursak belli bir oranda daha midem rahatladı. Ve yani midem rahatladı derken karnımdaki şişlik biraz da olsa azalmıştı. Bunu neden tam sağlayamadım? Çünkü tam olarak besinlerime dikkat etmedim. Onu yedim ama onu destekleyecek şeyler tam anlamıyla yapmadım. Spor olarak ne yaptın peki bunun yanında, egzersiz yaptın mı diyecek olursanız haftada 2 gün havuza yüzmeye gidiyorum. Bunun dışında yaptığım herhangi bir sabahları toplu taşıma kullanırken yani yol kat ediyorum bayağı. Onların haricinde herhangi bir hareketim bulunmamakta. Neyse sonra internal shower sürekli önüme çıkmaya başladı. Reels kaydırıyorum çıkıyor, TikTok izliyorum çıkıyor. Dedim ki bu ne? Bunu bir bakalımmış. Hani bakalım bu ne, benim chia'm da var. Bunu uygulayayım dedim. Internal shower aslında iç organ duşu demekmiş. Sizin bağırsağınızı, iç organlarınızı temizlediği söyleniyor. Bundan da yanlış bilgi vermemek adına bazı bilimsel yazıları okumak istiyorum ki benim ağzımdan yanlış bir şey çıkıp yanlış bir yorum yapmayayım. Bu yüzden de şöyle bir giriş yapacağım. Öncelikle şu söyleniyor. Chia'nın zaten süper besinler listesinde olduğu ve her insanın aslında alması gerektiği ama belli bir dozda alması gerektiği söyleniyor.
Internal shower'ın faydalarına gelecek olursak, normalde bu chia böyle çok küçük küçük şeyler ve suya girdiği anda şişiyor ve bu şişkinlik aslında 12 kat kadar büyüyorlarmış ve sindirimimiz içerisinde bir iç duş etkisi yapıyormuş ve bağırsak hareketlerini teşvik edip şişkinliği hafifletiyormuş. Bunu rutin olarak yaptırdığımızda kilo vermeye yardımcı olabiliyormuş. Ayrıca bağırsak sağlığına destek, besin değeri yüksek olduğu için sağlığımız için bir gerekli besinmiş ve kalp sağlığına desteklediği söylenenler arasında. Gereğinden fazla chia tohumunu tüketmekse bu faydaları tersine çevirebilirmiş. İşte bu gıdalardan oluşan dengeli bir beslenme, düzenli egzersiz ve bizim aslında bunu diyetisyen ve doktorlar eşliğinde de yapmamız uzmanlar tarafından önerilmekte. Peki ben bu internal shower'ın 2. günündeyim. Niye bu videoyu çekmek istedim? Çünkü ilerleyen birkaç süreç biraz mantıksız bir cümle oldu. Belirli bir süre sonrasında gördüğüm faydalarını iyice sizinle paylaşmak istiyorum. Burada da başladığımı duyurmak istiyorum aslında. Şöyle, ben 2 günden beri aslında bir oran böyle şişkinlik hissetmediğimi hissediyorum ki dün bence makarna yemiştim. Dün çok şişkin bir şekilde değildim. Peki ben internal shower'ı nasıl yapıyorum? 1 bardak suya 1 yemek kaşığı chia koydum ve yarım limon suyu sıktım içine. Bunu nerede gördüm? Bunu bir Instagram'da diyetisyenin Reels'ında gördüm. Sonra dedim ki ben bunu bir teyit edeyim. Tek gördüğüm kişiyle yapmayayım. Birkaç tane daha bu konu hakkında içerik izledim. Dedim ki okey, hepsi bu ölçüye denk bir şekilde yapıyor. Ve bu şekilde sabahları aç karnına bunu tüketmeye başladım. Tadına gelecek olursak limonu ağır bir şekilde hissediyorsunuz zaten o kadar çok limon sıktığınız için. Bu arada ben geçtiğimiz haftalarda ve çoğu zaman sabahları zaten böyle suya limon damlatarak içiyordum ama bu 4-5 damla falandı, yani yarım limonla beraber bir su tüketmiyordum. Bu yaptığım karışımı 15 dakika boyunca bekletiyorum ve o şekilde içiyorum. Chia'nın böyle bir tuhaf bir tat veriyor. Ya tat veriyor derken ağızda verdiği doku hissiyat, böyle bir değişik bir hissiyat veriyor ağzınıza. Tek garip olan konusu o ve dibinde biriktiği için böyle en son topak topak oluyorlar. Ya da ben mi yanlış yapıyorum bilmiyorum. Benimkiler böyle topak topak oluyor. Ve sonunda dibini içerken birazcık zorlanıyorum. Onun haricinde gayet iyi ve bunu içtikten sonra aslında beni tok tuttuğunu fark ettim. Çünkü canım bir şey yemek istemiyor. Keza benim daha önce uyguladığım chia tohumlu bu puding tarzı şeyler yapıyordum. Laktozsuz yoğurtla birleştiriyordum. Bir ara sütle birleştirdim ama favorim yoğurtla olan oldu. Bu arada laktozsuzu özenle seçip kullanıyorum. Çünkü bana bir şişkinlik yaptığını düşünüyorum laktoz içeren gıda sütlerin ve yoğurtların. Bu yaptığım karışımlarda da hep laktozsuz kullandım. Sütle yediğimde çok fazla doyma hissiyatı yaşamadım. Belki de sütle çok fazla kıvamını denk düşüremedim. Ama yoğurtla yaptıklarımda ve içine özellikle muz koyduğumda, yaban mersini koyduğumda benim için bayağı tok tutucu bir öğün oldu. Yani öğlen ofiste yiyordum. Herhangi başka bir yemek yeme ihtiyacım olmadığı için akşam eve geldiğimde yemek yiyordum. Bu şekilde bir düzen yapmıştım. Şimdi bu hafta bu şekilde besleniyorum. Aslında kendimi de deniyorum. Kendime işte farklı şeyler yemeye... Bu arada aralarda döner falan yiyorum. Şu an çok fazla kendimi çok sağlıklı besleniyormuşum gibi hissettim. Bugün öğle aramda döner yedim. Neyse, tamam. Önemli olan bir şeyleri vücuduma katmak. Ben öyle bakıyorum şu an. Hani bayağı işte inceleceğim, çok sağlıklı besleneceğim, böyle olacağım iddiam yok. Bir nebze de olsun şişkinliğimi azaltmaya ve kendi alışkanlığım dışında bir alışkanlık edinmeye çalışıyorum. Bence bu benim için bir başarı. Yani tamam, chia'lı bir şey tüketiyorsun, baksana makarna da yemişsin, döner de yemişsin demeyin bana, anladınız mı? Ben çünkü kendimce bir şeyler deniyorum ve bağırsaklarıma başka şeyler, vücuduma başka şeyler sokmaya çalışıyorum besin olarak. O yüzden beni ne olursunuz yargılamayın. Yani bir şey denemekte zarar yok bence. Bunu da belli bir süre yapacağım ve bir şeyleri test edeceğim. Belki bir bakarsınız ilerleyen süreçte bir hafta kafama eser gluten kesmeye karar veririm ki bu benim için çok zor. Gerçekten benim için bir challenge bu, biliyor musunuz? Bunu yapabilirsem bence şahane hissedeceğim. Çünkü benim, hemen kollarımı göstereceğim. Kollarımda böyle pütürtüler var ve hiç, yani daha önce doktora gittim, bana krem falan verdi ama çok küçüktüm.
Böyle bazen şey diyorum, acaba benim glutene mi hassasiyetim var? Sonra diyorum ki yoktur ya herhalde deyip devam ediyorum. Siz benim gibi davranmayın. Kesinlikle bence gidip test yaptırmalıyım ve hiç olmazsa bana ne zararlı ne değil onu da öğrenebilirim. Ben şu an birazcık daha böyle deneme yanılmalarla beraber ve bir şeyleri kendime katarak bir şeyler deneyimlemeye çalışıyorum ve bu serüvenimi de sizlere anlatmak istedim. Kısacası böyle. Siz daha önce internal shower denemiş miydiniz? Bu karışımı tüketmiş miydiniz? Chia tohumu seviyor musunuz? Tükettiniz mi? Ve bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sorularınız varsa sorularınızı da benimle paylaşırsanız belki bir sonraki videonun konusu sizin sorunuz ve sizin görüşünüz olur. Çünkü bu şekilde biraz daha ilerlemeye çalışıyorum. Ay, dışarıdan çok ses geldi. Ben de şişkinliğimi atacağım. Bu arada hemen kapatmadan şunu söyleyeceğim. Bazı insanlar hani bu kilo verdiriyor falan filan muhabbetinde şu söyleniyor, sitelerde okudum. Şişkinliği indirdiği için insanlar kilo ver... Dışarıdan gelen ses için kusura bakmayın. İnsanlar şişkinliği indirdiği için kilo verdiklerini sanıyorlar ama bunda kilo vermek için ve bir sonuca erebilmek için bir şeyleri beraber yapmanız gerekiyor. Sporu ve diğer besinlerinizi de beraber dikkat etmeniz gerekiyor. Yani benim gibi yapmamanız gerekiyor. Şimdiden bunları söyledim ki size hani hemen içtim ben kilo verdim demeyin. Yani veremedim demeyin diye. Biraz da yanlış cümle kurdum videonun sonu diye büyük ihtimalle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.